Farkında mısınız? Türkçe'de müze kelimesi hep olumsuz cümlelerde kullanılır. Evdeki eski kullanılmayan eşyalar artık müzelik olmuştur. Yaşlı insanlara o da müzelik olmuş diye hakaret edilir. Boş zamanlarda müzeye gitmek akla son gelen ihtimaldir. Soğuk ve sıkıcı yerler hep müze gibidir. Türkçenin bilinçaltında müze, soğuk, uzak ve sıkıcı bir kelimedir. Ana dilinde müze kelimesine olumsuz anlamların yüklü olduğu bir ülkede müze açmak biraz çılgınca, biraz deli işidir. Ama kasabalar, şehirler işte böyle sıra dışı kişilerle değişiyorlar. Bölge genel olarak coğrafi yapısı itibariyle zaten açık hava müzesi. Fakat hem bizimle beraber gelen konuklarımız hem de bölgeyi ziyaret eden konukların buranın yaşantısını, kültürünü de merak ettiklerini tespit ettik. Ve hem kültürünü anlatan hem yaşayış biçimini anlatan, gelenek görenekten anlatan bir etnografya müzesine ihtiyaç olacağını düşündük. Bize en çok müze yapmaya iten etkenlerden bir tanesi de Ortahisar kasabası bölgede turizme ilk başlayan kasaba olmasına rağmen içinde bulunduğumuz bina az önce de söylediğim gibi bölgenin ilk oteli olmasına rağmen son 10 yıldır, 15 yıldır turizm hareketinin olmadığı bir kasabaydı. Ve Ortahisar'daki halkla sohbetlerimiz sırasında buraya bir turizm yatırımı yapılsa burada turizm hareketi olabilir mi diye sorduğumuzda pek inanan da çıkmadı açıkçası. Tabii ki Murat Sarıkaya ve Berrin Yıldız'ın bu zor rüyasının hayata geçmesi de kolay olmadı. Önce Ankara'daki işlerini yavaş yavaş tasfiye ettiler. Sonrasında ise Ortahisar'da eski bir binayı restore etmek amaçlı belediyeden kiraladılar. Akıllarında Kapadokya'ya gelen turistlere Türk aile kültürünü anlatmak için bir etnografya müzesi kurmak vardı. Belki şehre bir müze gelir, bir güzel orman olur, iklim değişir, Akdeniz olur diyerek yola çıktılar. Kapadokya'nın ilk ve tek, Türkiye'nin ise 125. özel müzesi işte böyle özverili çabaların sonucunda 2004 yılında hayata geçti. Yaklaşık 2 yıl çalıştık ve o süreç içerisinde müzenin tanıtımını sağlamış olduk. Bugüne kadar müzeyi toplam 2004'ten beri hesaplayacak olursak yaklaşık 80 bin civarında bizim misafirimiz oldu. Yıllardır selamsız kasabası gibi yaşayan ve Kapadokya'nın turizminden bir selam bile alamayan Ortahisar'da değişim artık yavaş yavaş hissedilmeye başlanmış. Kültür Müzesi'nin ışığı Ortahisar sokaklarını aydınlatmaya çalışıyor. Bu ışıktan ilk etkilenense müzenin hemen altındaki küçük kahvehane olmuş. Her ne kadar şimdilik Ortahisar'da müze sadece turist getiren bir yatırım olarak gözükse de sanatsal katkısı da zamanla hissedilecek gibi gözüküyor. Çok zorlu bir süreç yaşadık. Hiçbir yerden hiçbir destek almadan tamamen kendi imkanlarımızla ve kendi çabalarımızla bu müzeyi oluşturduk. Sonuçlarına gelince müzede İspanya Kraliçesi'ni ağırladık. O meşakkatli ve zor çalışmanın arkasından böyle bir ünlü kişiyi müzede ağırlamak bizim için çok güzel bir takdir oldu açıkçası. Yine Nisan ayında 2009 yılında Garanti Bankası'nın Ekonomist Dergisi ve Kagider'le düzenlediği bir değerlendirmede Türkiye'nin sosyal girişim projesi seçildi ve ödüle layık görüldü Kültür Müze. Böyle bir takdirimiz var. Sonuçlarından da gayet memnunuz. Gerek ziyaretçi sayısı, gerekse Kapadokya'ya gelen özellikle şöhretli ve büyük devlet adamları açısından müzeyi ziyaret ediyor olmaları ve restoran bölümünde yöresel yemekleri tadıyor olmaları bizim için büyük mutluluk. Berrin Yıldız ve Murat Sarıkaya iki hayalperest arkadaş olarak yola çıktılar. Türkiye gibi ön yargılarıyla donanmış bir ülkede özel müze açma hayalini kurdular. Büyük şehrin büyük işlerini bırakıp
Kapadokya'nın küçük bir kasabasında büyük bir sanat yatırımı yaptılar. Müze kelimesinin çoğu kez cümle içinde bile kullanılmadığı zamanlarda mütevazi ama özel bir müze açarak yalnızca kendilerinin hayatında değil, hiç tanımadıkları insanların da hayatında fark yarattılar.